İster tek başınıza ister başkalarıyla birlikte olun, olmak istediğiniz kişiliği seçmek ve bu vizyona sadık kalmak çok önemlidir. Uzaktan sevgi aramak yerine başkalarını doğal olarak yanınıza çeken bir içsel manyetizma geliştirebilirsiniz. Tıpkı ayın karşı konulmaz bir şekilde dünyanın çekim gücüne kapılması gibi özgüveniniz de başkalarını çekmede karşı konulmaz bir güç haline gelir. Sevgiyi elde etmenin ve sürdürmenin özveri, şefkat, azim gerektirdiği anlaşılmaktadır. Ancak temelde bir ilişkinin özgünlük ve mutlulukla yankılanması için kişinin kendisine sadık kalması esastır. Keşfimizde aşkın inceliklerini çözecek, bunları stoacı ilkelerle uyumlu hale getirecek ve sevgi arayışını güven, öz saygı ve öz bilginin uyumlu bir karışımına dönüştüreceğiz. Dahası, yolculuğumuz her kararın kritik olduğu ve yörüngemizi şekillendirdiği kişisel gelişimi de kapsayacaktır. Unutmayın, tıpkı yıldızların evrimi gibi biz de en parlak versiyonlarımıza dönüşebilir, böylece tatmin edici ilişkileri çekebilir ve sürdürebiliriz. Bu söyleme başlarken sizi sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Dirençli kalın, dikkatli olun ve deneyimlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İçinde bulunduğumuz dijital çağda teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlığı gerçek, somut ilişkilere yabancılaşmamızı sağlayarak derin bağlar kurmamızı zorlaştırdı. Bu video bir hayat arkadaşı seçiminizi etkileyebilecek kalıpları tanımanıza ve anlamanıza yardımcı olmak için stoacı ilkeleri uygulamayı amaçlamaktadır. Sizinle ilişki kuran bir partner ararken duygularınız yerine aklınıza öncelik vermenizi tavsiye ederim. Özellikle ihanet durumları başta olmak üzere bir ilişki sekteye uğradığında gerçek aşk, saplantı ve sadece fiziksel çekim arasındaki farkı ayırt etmek çok önemlidir. Bunları yanlış yorumlamak toksik ilişkilere yol açabilir, devam etmenin zorluğunu daha da artırabilir. Bu yanlış anlama derin ve kalıcı duygusal yaralar bırakabilir ve bazılarını yıllarca veya muhtemelen ömür boyu bu üzücü duygulara hapsedebilir. Gerçek aşk özünde anlayışa, bağlılığa ve birbirinin karakterini ve değerini takdir etmeye dayanır. Bu, partnerinizin yalnızca bugün olduğu kişiye değil, aynı zamanda ileride olacağı kişiye de hayranlık duymak ve değer vermekle ilgilidir. Bu, bir ilişkideki romantik bağın özünü yansıtır. Sevginin eşinizin ötesine uzandığını ve öz sevgiyi de içermesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Gerçek sevgi, kendinizi sevdiğiniz ve saygı duyduğunuz gibi bir başkasını sevmek ve karşılığında benzer düzeyde sevgi beklemek anlamına gelir. Stoacılıkta karşılıklılık, aldığımız iyiliği geri vermek olarak görülür. Sosyal yaşam için temel bir erdemdir. Dolayısıyla yaptığın her şey sana geri döner. Karşılıklı saygı ve sevgi bir ilişkiyi sürdürmek için kritik öneme sahiptir. Karşı tarafın eşit derecede bağlı olmadığı bir ilişkiye daha fazla yatırım yapmak öz saygıya zarar verebilir. Ne zaman duracağını bilmek, kendinize olan saygınızı ve ruhsal sağlığı korumak için kritik önem taşır. İletişim kurma çabalarınıza rağmen eşinizin davranışlarından dolayı mutsuzsanız ve sürekli inciniyorsanız, bu acının devam edeceğini ve öz saygı kaybına yol açacağını kabul etmek önemlidir. İçinizdeki ışık sönmeye başlayabilir. Bu durumda kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik, ışığınızı söndüren kişilerden uzak durmaktır. Her zaman kendinize öncelik verin ve sağlığınıza zarar veriyorsa bir ilişkiyi bitirmeye istekli olun. Bir şeyin bitişi diğerinin başlangıcıdır. Bu yüzden ne gidişlerden korkun ne bitişlerden. Zamanın en derin yaralar için bile güçlü bir iyileştirici olduğunu unutmayın. Yara izleri kalabilir ancak acı kalıcı değildir ve başkalarını değiştiremeyeceğinizi, yalnızca kendinizi değiştirebileceğinizi unutmayın. Kendinizi böyle bir çıkmazın içinde bulursanız, kontrolünüz dışında olan şeylere odaklanmayın, kontrol edemeyeceğin şeyler için üzülerek değil, kabul ederek ilerleyebilirsin. Hayatınızda sizi mutsuz eden şeyleri geride bırakarak önünüze bakın.
Siz geçici duygularınızdan daha fazlasısınız. Bir ayrılığa vereceğiniz tepkiyi seçme gücüne sahipsiniz. Başınızı kaldırmayı, bu deneyimden ders çıkarmayı ve yeni bir hayat yolculuğunuza devam etmeyi seçin. Bir hayat arkadaşı seçerken fiziksel çekiciliğin ötesine bakmak önemlidir. Fiziksel çekiciliğin bir yeri olsa da gerçek, kalıcı güzellik kişinin karakterinde ve ruhunda yatmaktadır. Bedenleri değil, ruhları sevmeyi seçin. Yalnızca fiziksel niteliklere dayalı bir ilişki kırılgandır ve çoğu zaman testine dayanamaz. Karaktere ve ruha duyulan aşk dış görünüşlerin ötesine geçerek daha da derinlere iner. Bir partner ararken sadece sevgili değil, aynı zamanda sırdaş ve zor zamanlarda dayanak olabilecek birini bulmak önemlidir. Planlarınız ne olursa olsun, birlikte bir hayat kurmayı hayal edebileceğiniz birini düşünün. Mükemmelliğin geçici olduğunu hatırlamak önemlidir. Kusursuz bir partner aramak, seçeneklerinizi daraltır ve gerçek, insani değerlerden sizi uzaklaştırır. Özellikle ilgi karşılıklı değilse o ilişkiden kaçının. Belli edilmeyen sevginin hayatınızda yeri olmasın. Bu tür tek taraflı ilişkiler, asla gelmeyecek bir onay için çabalarken zaman kaybına ve kalp kırıklığına yol açabilir. Ne kadar iyi olursanız olun, yanlış yerdeyseniz değersizsiniz. Dışarıda sizi olduğunuz gibi sevebilecek ve değer verebilecek birçok insanın olduğu büyük bir dünya var. Her bitiş, büyümek için bir fırsattır, sizi mutlu bir ilişkiye yaklaştıran yolculuğun bir parçasıdır. Tarihin geniş tuvalinde gerçek ortaklığın özünü İmparator Marcus Aurelius ve karısınınki kadar canlı bir şekilde yakalayan çok az hikaye vardır. Onların birliği hem kişisel hem de kamusal yaşamda Stoacılığın ilkelerinin bir kanıtıdır. Onlar yalnızca imparatorluk görevleriyle bağlı değildiler, aynı zamanda entelektüel yoldaşlar ve birbirlerinin güç direkleriydiler. Bu ortaklığın özelliği karşılıklı saygı, anlayış ve ölçülülük, adalet, cesaret ve bilgelik gibi Stoacı erdemlerin ortak uygulanmasıydı. Stoacı bakış açısıyla tanınan Marcus Aurelius, onda sadece bir eş değil, aynı zamanda bir sırdaş da buldu. İlişkileri, ortak karar alma süreçlerine ve özel yazışmalarına yansıyan duygusal ve entelektüel akrabalığın uyumlu bir karışımıydı. Birlikte bir imparatorluğu yönetmenin karmaşıklığı ve kişisel sıkıntılarını sakinlik ve akılcılıkla aştılar. Çocuklarının kaybı ve liderliğin yoğun baskıları da dahil olmak üzere zorluklar karşısında aralarındaki bağ sarsılmadan kaldı. Bu da aralarındaki çekimin gerçek bir örneğiydi. İlişkileri her ne kadar saygı duyulsa da çoğu zaman güçlü konumlara eşlik eden zorluklardan ve söylentilerden muaf değildi. Ancak Marcus Aurelius'un karısını bu tür suçlamalara karşı tereddütsüz savunması, Stoacı sadakat ve ahlaki cesaret erdemlerinin somut bir örneğidir. Hikayeleri, gerçek ortaklığın yüzeysel nitelikleri aştığını hatırlatıyor. Karaktere, dürüstlüğe ve bir hayat arkadaşı olma yeteneğine, yani zamana karşı dayanıklı niteliklere değer vermek bilinçli bir seçimdir. Bu tavsiyeler bizi ilişkilerimizde bu daha derin, daha anlamlı bağlantıları aramaya ve sevgiyi ortak değerlere ve karşılıklı büyümeye dayalı bir seçim olarak benimsemeye teşvik ediyor. Sonuç olarak, bir hayat arkadaşı seçerken sadece fiziksel çekiciliğe değil, aynı zamanda kişinin karakterine, değerlerine ve yaşam yolculuğumuzda bize eşlik edebilecek niteliklere odaklanmalıyız. Gerçek sevgi, karşılıklı anlayış, bağlılık ve birbirimizin en iyi ve en kötü yanlarını kabul etmeye dayanır. Bu hem kendi mutluluğumuz hem de ilişkimizin sağlığı için temel bir önem taşır. Marcus Aurelius'un sözleriyle kendine sadık kal, içindeki iyilik kaynağına ulaş. Bu sağlam bir ilişki inşa etme yolunda izlenecek yol haritasıdır. Siz de yorumlarda tecrübelerinizi bize aktarabilirsiniz.